Sara'nın günlüğü 2. sayfa. Bir an var ki her şeyi değiştirdi. Sevgili arkadaşım, bugün sana küçük bir bilmece soracağım. 2 kişi yan yana yürürken üçüncüyü görünmez kılan nedir sence? Benim cevabım günlüğümün içinde saklı. Ama seninkini sen biliyorsun. Yorumlarda yazmayı unutma. Arkadaşlık bazen tek bir bakışla başlar, bazen de tek bir suskunlukla biter. Bunu bugün anladım. Sevgili günlüğüm, bugün okul bahçesinde bir an yaşadım. Basit görünüyordu ama benim kalbime ağır geldi. Sanki küçücük bir taş kalbime çarptı ve o küçücük taş içimde büyük bir çığ düşürdü. Bahçede yürürken gözüm hemen onu buldu. En yakın arkadaşım. Yanında başka bir kızla yan yana kahkahalarla konuşuyorlardı. Kahkaha sesleri bana çok uzaktan bile çarpıyordu. Kalbim bir anda hızlandı. Ayaklarım beni onların yanına götürdü. Yaklaştım. Ama beni görmediler bile. O an içimde bir şey koptu. Durup nefes aldım. Ama nefesim bile ağır geldi. Belki onlar için sıradan bir andı. Ama benim için değildi. Çünkü işte o anda aslında kimse için vazgeçilmez olmadığımı anladım. Boğazımda bir düğüm vardı. Bunu benim annem çok kullanır. Belki ben abartıyorum dedim kendi kendime. Sonra hayır, bu his gerçek dedim. İçimde bir kavga vardı. Sonra düşündüm, acaba ben mi yanlış yaptım? Çok mu üstünde düşünüyorum? Yoksa herkes böyle şeyler yaşıyor mu? Belki de bu büyümenin bir parçasıdır, ne bileyim. Ama işte o an çok yalnız hissettim. Bugünün bilmecesi vardı ya, videonun başında sorduğum. Aslında benim için cevabı çok açık, biliyor musun? Çünkü arkadaşım bizim aramıza mesafe koymuştu. En azından ben öyle hissettim. Evet, bakalım sen ne düşüneceksin? Merakla bekliyorum. Neyse, devam edeyim yazmaya. Eve geldiğimde odam sessizdi. Çantamı attım, yatağa oturdum. Tavana baktım. Kalbimde aynı soru dönüp duruyordu. Gerçekten değerli miyim? Bir yandan kızgındım, bir yandan kırgındım, bir yandan da sanki suçlu bendim. Değişik duygular. Belki büyümek böyle bir şey. Önce kızarsın, sonra kırılırsın, sonra kendini suçlarsın ve en sonunda kabullenmeye çalışırsın. Ama iz kalır. Şimdi buraya yazarken gözlerim doluyor. Çünkü bu defter olmasa bu his içimde kalacaktı. Sen varsın ya günlüğüm. Biraz daha hafif hissediyorum. İyi ki varsın. Ve içimden garip bir şey geçti. Belki insan hiçbir zaman kimseye tamamen ait olamaz diye düşündüm. Belki herkes biraz yalnızdır. Bu düşünce korkutucu ama aynı zamanda özgürleştirici de olabilir. Sonuçta bir an var ki her şeyi değiştiriyor. O an kalbime görünmez bir mesafe koydu. Ve belki büyümek tam da budur. Değil mi günlüğüm? En yakının yanında bile kendini yalnız hissedersin. Aman bugün de böyle geçti işte. Bakalım arkadaşım belki bunu fark edecek, beni arayacak. Belki de fark etmeyecek. Bilmiyorum. Ama sen iyi ki varsın. Ben bunları sana yazdım ve rahatladım. Seni seviyorum günlüğüm. Sizi de seviyorum arkadaşlar. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Keyifli dinlemeler dilerim. Her kapı gerçek bir hayata çıkar. Öyle miydi? Bu hikaye anlatıcısı bir kız vardı, Jale. O öyle diyordu ya. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar diyordu. Bu da benim hayatıma çıktı.
Neyse, keyifli dinlemeler dilerim. Görüşmek üzere.